Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur açamayanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği muhteşem kolay bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabına 6,5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çimdik maya ekliyorum. Çeyrek çay kaşığı kadar kullandım. Çok kullanırsanız hamuru yırtacaktır. Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben bu hamur için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurçı tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 5-6 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masaya aldıktan sonra yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yeteri kadar yoğurup toparladığım buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumu yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden çıkartıp yuvarlak bir forma getirdikten sonra silindir şekline getiriyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bu hamurdan ben 9 adet beze elde ettim. Masanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Beze haline getiriyorum. Elimle bu şekilde yatsılaştırıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirin. Daha rahat bir şekilde açılıyor. Ben hiç dinlendirme yapmadan ilk hazırlamış olduğumdan başlayarak yavaş yavaş açıyorum. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Açarken çok aşırı un kullanmamaya dikkat edin.
Hamurları açtıktan sonra tek tek sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu börek için ben toplamda 1,5 bardak kadar sıvı yağ kullandım. Dilerseniz 50 gram 100 gram kadar tereyağını eritip karıştırabilirsiniz. Veya börekleri açtıktan sonra lezzet vermesi açısından serpiştirebilirsiniz tereyağını. Hamurları yağlarken yağın her yerine değmesine dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurlarımı tek tek yağladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 40-45 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru masaya aldım. Masanın dibinde biriken sıvı yağını masaya döktükten sonra masayı güzelce yağlıyorum. Hamurun kuru olmamasına dikkat edin. Hamuru güzelce yağlayın ki güzel bir şekilde açılsın. Hamuru elinizle biraz ısıtın. Daha sonra yavaş yavaş çekiştirerek büyütün. Çok güzel bir hamur oldu. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel oluyor. Ufak tefek yırtılmalar olabiliyor. Hiç önemli değil. Zaten sararak yaptığımız bir börek. İç malzemesi için ben köy peyniri kullandım. İçerisine de biraz lor karıştırdım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği yapabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra yanlardan katlıyorum. Fazla olan kısmını bu şekilde alıyorum. Kesinlikle sertleşme olmuyor. İsterseniz seviyorsanız onları da almadan yapabilirsiniz. İçerisinde maya olduğu için kıtırlıktan çok çıtırlık veriyor. İç harcını koyduktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. İkiye katladıktan sonra tepsiye alıyorum. Dilerseniz kendi etrafında çevirerek de yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum.
Böreği hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Toplamda 9 adet beze elde etmiştim. Ben dondurduktan sonra ertesi günü pişireceğim. Sipariş olduğu için sizler direkt de pişirebilirsiniz. Bu şekilde dondurabilirsiniz. Donmuş haldeyken üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürdüm. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktıktan sonra çıtır çıtır bir börek oluyor. Bana güvenerek tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.